İşte gerçek Vietnamlı olduğumu şu anda hissediyorum. Adventure capital of country. Millie, where are you from? Çok huzurlu bir ortam ya. Var ya. Böyle motosikletleri ne kadar kiralıyorlar biliyor musunuz? 150.000 dong. Burada tek karşılaşmak istemeyeceğim hayvan onlar olur. Ve böyle bir yere gitmenin bedeli 3.000 dolar. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Hepinize yeni bir videodan selamlar. Size heyecanla etrafı göstermeye sabırsızlanıyorum. Çünkü çok güzel bir yerdeyim. Yemyeşil bir yerdeyim. Kaldığım yeri göstereyim. Arkadaşlar yine böyle backpacker, sırt çantalı gezginlerin kaldığı bir yerde kalıyorum. Paylaşımlı bir oda. Ve yolculuğa başlayalım. Çok özel bir yerdeyim. Size burayı da göstereceğim. O kadar çok gezecek yer var ki dostlar. Tabii ki fiyatlardan da bahsedeceğim. Fiyatlar yaktı bizi ya. Bazı yerlerin gerçekten çok uçuk fiyatları var. Ve kaldığım yerin adı Cherish House. Tam da köyün içerisinde bir yer. Yola da yakın. Burası gelişmekte olan bir yer ama korumak için de dediğim gibi fiyatları yüksek vermişler. Şimdi benim ilgimi çeken ne oldu biliyor musunuz? O sokaktan, turistik yerlerden ziyade şöyle çocukların oynadığı yere bakayım. Biraz köyün içerisine gireyim. Çok lokal hayat. Bakın burada da ne var? Pomelo meyvesi var. Portakal, limon gibi bir tat. Hello. How are you? Atın bakayım abinizi. Ya. Sorry guys, sorry. Valla burada çocuk olmak işte. Bazen gittiğim yerlerde hep bir şey düşünüyorum. Yani Melih buralarda da olsaydın, buralarda oynayacaktın. Erik ağacına çıkmayıp da Karadeniz'de muz ağacına çıkacaktın. Kokonat toplayacaktın. Ya bazen hep farklılıklar üzerine duruyoruz ama gerçekten gittiğim coğrafyalarda aynılık üzerinde çok benzerlikler var. Hepimizin aynı yönleri var. Ben heyecanla girdim ama nerede olduğumu söyledim mi size? Pon Na. Ve Dong Hoi diye bir yerden geldim buraya. Ki yol manzaralarım genelde böyleydi. Çok güzel bir tren yolculuğu yaptım. Tam bakın köy hayatı ya. Şimdi bu coğrafya, bu dağlar national parkları barındırıyor. Yani ulusal bir park. O yüzden çok koruma altında. Burayla alakalı. Hello. Good. This is a... Bakın bir kuş lastik. Aman abicim. It's good, yeah, it's good for bird. Yeah. Nice. Kuş lastikçi abim. Vietnam. Come on, Vietnam. Hey. Türkiye. Türkiye, Turkey. 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 Hey. Yeah. Hey. Melih. Lot. Lot. Tên Lot. Hey. Tên gì? Melih. Melly. Yeah, Melih. Hey. Nice to meet you. Okay. Come on. Hey. Okay. Come on. Allah işte genelde siz işte alın Vietnam insanı ya. Hep diyorum bu son zamanlarda hep böyle dilime geliyor ya diyorum bir gün buraya geleyim uzun uzun yaşayayım. Gerçi tabiatı olan yerlere genelde bu şekilde yaklaşıyorum. Mesela Gürcistan'dayken de dedim ki ya burada öyle 15-20 günlüğüne gelinmez. Burada yaşanır falan diyordum. Harbiden de öyle hissediyorum. Yani öyle coğrafyalarda tabiatı güzel olan yerlerde bir süre yaşamak. Bakın burada odun yaprak kurutuyorlar. Aslında hayata biz göz atıyoruz. Yani insanlar nasıl yaşıyor, kapılarının önünde ne var, nelerle uğraşıyorlar günlük hayatta. Yani ben şehirlere giderken hep bakıyorum. Ya güvenlik kamerası var mı? Binalar yüksek mi? Küçük mü ev yapmışlar? Etrafta çevre düzenlemesi nasıl? Perde kullanıyorlar mı? Hepsi aslında böyle bize bir mesaj veriyor. Diyor ki ya benim için bahçe önemli diyor. Benim için çiçek önemli diyor mesela. Aslında önemli ayrıntılar. Birileri şarkı söylüyor bakın. Vietnam'da her yerde gittiğim her yerde zaten bir şarkı duyuyorum. Hemen yeri gelmişken şimdi ben yarın bir tane motosiklet kiralayacağım. Ama şimdi böyle yakın yerlerde bir yolculuğa çıkıp sizi de yolculuğa çıkartmak istedim. Böyle motosikletleri ne kadar kiralıyorlar biliyor musunuz? 150.000 donga kiralıyorlar. 150.000 dong da 6 dolar ediyor. Yani bunlar genelde günlük kiralamalar filan 150.000. Fiyatlandırmayı yine hatırlatayım. 25.000 gördüğünüz zaman anlayın ki 1 dolar. Şöyle karşıdaki gibi bisiklet kiralamak isterseniz o da işte 2 dolar. Yani 6 dolara motosiklet kiralıyorsunuz. 2 dolara bisiklet kiralıyorsunuz ki vallahi bisikletle de yolculuk yapmak çok keyifli olur burada. İşte Dicle, işte Fırat. Bakın. Çok güzel. Hava biraz kapalı olmasına rağmen yine de manzara çok güzel.
Burada Fono mağarası var aynı şekilde. Yine o mağaraya da böyle teknelerle gidiyorlar. Tekne turları çok yaygın. Ve alabildiğiniz de her yerde konaklayacak, yemek yiyecek yerler var. Çocuklar ya. Şimdi konaklama fiyatlarından bahsetmedim ya. Tamam, ben sırt çantalı bir gezginim. Evet, genelde uyguna geziyorum. Ya ki Vietnam bunun için çok iyi. Arkadaşlar 3 dolara kalıyorsunuz, 4 dolara konaklayabiliyorsunuz. Yani 10 dolar verince krallar gibi hissediyorsunuz. O yüzden konaklama gerçekten çok ucuz. Benim kaldığım yerde şu anda 4 dolardan biraz fazla. Yani direkt Booking'den falan baktım. Yani daha biraz araştırsam daha uyguna da bulurum ama öldürmeye gerek yok. 3 dolara da yer vardı. Ben puanları yüksek diye orayı seçtim ve gerçekten de iyi. Benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Zaten sabahtan akşama kadar deli mayın gibi geziyoruz sağda solda. Bir uyumaya gidiyoruz. Uyurken de zaten herkes yorgun. Parti hosteli olmadığı müddetçe parti hostellerinde sabahlamayı seviyorlar. Yani insanlar genelde uyumaya giriyor odaya. Bazı turlara bakıyorum. İşte 1 milyon 300 bin, 1 milyon 500, 1 milyon 800 o civarlarda. Onlar da işte tabii ki içerisinde tur ücreti. Adam bölgeyi biliyor. Sana daha iyi anlatabiliyor. Tabii ki bu işte onun mesleği, kar ediyor bu işten. O yüzden öyle fiyatlandırmalar da var. Ve asıl bomba ne biliyor musunuz dostlarım? Şimdi burada dünyanın en büyük doğal mağarası var. Son Dong. Şimdi bu Son Dong mağarası gerçekten yani bir mağara düşünün. İçerisinde bulutlar var. İçerisindeki o kadar karanlık ki içerisinde bir habitat oluşmuş. Yani hayatınızda böyle bir mağara görmüş olamazsınız. Dünyanın her yerinden geliyorlar. Paranız olsa bile içeri giremeyebiliyorsunuz. Ki bu para, bahsettiğim para 3000 dolar. Bu Son Dong mağarası, tabii ki oraya girdim, gördüm çıktım değil. O işte 7 günlük bir yolculuk, işte 5 gün falan mağarada kalınıyor. Gir çık yüzüyorsun, botlarla geçiyorsun. Çadırlarda kalıyorsun. Mağaranın içerisinde sahil var, yani böyle bildiğiniz sahil kamp yapıp oradaki gölde yüzebiliyorsunuz. Nehirler var, şelaleler var, büyük duvarlar var. Teknik tırmanışla inmeniz gerekiyor. Öyle bir mağara. Fiziksel olarak da yani yeterli olmanız gerekiyor orası için. Ve böyle bir yere gitmenin bedeli 3000 dolar. Yılda belli bir insan oluyorlar. Belli kontenjanı var. Yani haç sırası gibi başvuruyorsunuz. Param var gireyimden ziyade önce bir rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Hello, how are you? What is your name? Bé, I am working. I'm go. Thank you so much. tụi ớt. Hello. Hello. What is your name? Lên lẹp. Lan. Allah. Bye. Yeah, thank you. Ben ne yaşadım şu anda hiç bilmiyorum. Asıl ben ne diyordum ya, valla beni güldürdü, unuttum ne söyleyeceğimi de. Yolun güzelliği de bu işte, yolda böyle kamera çekenler de böyle laf atıyor filan. Kız ne güzelsin sen. You are so beautiful. Diyordum ki paran olsa bile bazen yetmiyor. Tabii ki Melih kardeşiniz düşük bütçeli gezgin olduğu için oralara girebilmek için biraz daha vakit var. Şöyle herhalde bir 300 bin 400 bin abonem olursa, videolarımda böyle 400 bin 500 bin bandında izlenirse herhalde oraya da girebilirim. Ama görüntüler varsa elimdeki bütün görüntüleri sunacağım. Yani izleyicim belki benim kısıtlı imkanlarla gezdiğimi düşünebilir ki haklılar yani. Hani bu da kötü bir şey değil, yapacak bir şey yok. Her şeyin imkanı, şartı farklıdır. Ama elde ne varsa biraz daha edit başında, video başında daha fazla çaba sarf edip size bu videoyu daha böyle izlenebilir kılmaya çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız sevinirim. Tabii ki yani hepsi 3000 dolar değil. Bazı turlar var mesela 70-80 dolara, bazısı 100 dolar, 200 dolar. Artık gideceğiniz tura bağlı, yapacağınız aktiviteye, etkinliğe bağlı. Yarın ben işte bak buraya geldim, konakladım. 2 tane mağara göreceğim. Motosiklet kiralayacağım. Ondan sonra ona yakıt al. İşte yemen, içmen ki Allah'tan kahvaltı da dahil o 4,5 dolara falan. Benim mevzu 1 milyona gelecek. O da yani burada yapacağınız en minimal aktivite 1400 liradan falan başlıyor diyebilirim. Yani daha uyguna gidebilmeniz için hiçbir yere gitmemeniz lazım ki ben turlarla falan gitmiyorum. Genelde kendim gidiyorum, kendim organize ediyorum. Bakın şurada bir şey kurutuyorlar. Bir de burada çok çocuk var ya, hepsi de sevecen. Vallahi bilmiyorum ne olduğunu tam idrak edemedim. Bilen varsa yorumlar kısmına yazabilir. Hello. How are you? How are you? Bye bye. Çok tatlılar ya. Vallahi bak burada böyle büyüyorlar işte. Ortama bakın. Aman abicim yavaş, çocuk var ya.
Gözünü seveyim. Turizmin artmasına en önemli sebep Na Kebang National Park, yani Milli Park. Burayı turizme açmış. Yani ciddi anlamda da hükümet bölgeyi koruyor. Halk da öyle aynı şekilde. O yüzden zaten bu fiyatlar böyle. Yani mesela oraya daha ucuz da yapabilir. Oraya 1 milyon insan da sokabilir ama oradan sonra oranın hırpalanmasını, yıpranmasını falan düşün. Ya koruyamazlar yani, o yüzden spesifik turlar düzenliyorlar. Cırkını falan çıkartmıyorlar. Burayla alakalı ben araştırma yapmaya başladım. Sağa sola arkadaşlarıma sordum. Onlar da bana dedi ki ya Melih, çok spesifik bir bölgeye gidiyorsun. Aman adamım. Are you okay bro? Good? Yes man. Good? Bibo, Bibo. Bibo. Come on man. Không sao, không sao. Yeah. Bà tay. Quay phim. Film. Yeah. Adamım iyi misin? Không sao. Osa. Geliyormuş. Bak, kız çocukları bisikletlerini almışlar. Onlar orada boruların üzerinde oynuyorlar. Hello. How are you? Good. What is your name? My name is Oh. Zo. You? Siva. My name is Miu. Julie. My name is Meli. Lily. Meli, yeah. Nice to meet you. Okay, thank you. Ya bazen bizim de ülkenin gündemine bakıyorum. Gündemin konularını takip eden çocukların yaş ortalaması artık düştü. Böyle oyun çağındaki çocuklar bile annesinden babasından duyuyor artık o kelimelere evrildi. Çocuk onlarla beraber büyüyor. Ben diyorum ya, burada vaziyet böyle. Yalnız işte tam şu manzara Vietnam manzarası. Yerimi buldum. İşte gerçek Vietnam'da olduğumu şu anda hissediyorum. Bakın, hiçbir gürültü yok. Turistik dikkat dağıtan şeyler yok. Zaten burada insanlar kültürünü korumaya çalışmışlar. Yani başka bir coğrafyada olsa belki burası turizm adı altında böyle harap edilebilirdi. Ama pirinç tarlalarının arasında şöyle bir manzara. Valla şu an mutluyum. İyi ki buraya gelmişim. Peki buraya gelince hangi aktiviteler yapılıyor? Bir defa tekneyle geziyorsunuz. Birçok farklı mağara tipini görüyorsunuz. Dediğim gibi bazı mağaralar teknelerle gidiyorsunuz. Bisiklet kiralayıp etrafta bisikletle geziyorsunuz. Burada böyle işte gece hayatı, eğlence hayatı filan o tarzda şeyler yok. Umarım da olmaz, çünkü şu gürültüyü, patırtıyı, bence hiçbir şey olmamalı burada. Bu şekilde ki bence insanlar bunun bilincinde. O yüzden ona göre davranıyorlar. Hala insanlar köylü masumiyetini korumuşlar ve o şekilde de size yansıtıyorlar o hissiyatları. Bu tabii bunun yanında köy hayatını deneyimleyebiliyorsunuz. Burada botanik park var. O parkta da yani hem yetişkinler için hem de çocuklar için böyle parklar var, parkurlar var. Oralarda vakit geçirebiliyorsunuz. Yalnız sadece benim bahsetmem gereken bir şey var ki, şimdi burada bir arkadaş var ki benim bu daha önce arkadaşla, şimdi bilmiyorum gösterebileceğim mi size? Bakalım, şunun gibi bir şey ama ondan değil. Bir mazim var. Arkadaşlar burada böyle kan emici sülükler var. Onlar Hint kara sülüğü mü neydi? Böyle yapışıyor ve sizi o yapıştığı yeri de uyuşturuyor ki anlamıyorsunuz hiçbir şey, böyle vücudunuzda gezebiliyor. Ben Sri Lanka'da böyle başıma bir olay geldi. Ve bir baktım ya abi, pantolonda kan izleri falan var. Şöyle bir açtım, yani hayvan yemiş emmiş beni, kanımı bitirmiş, sonra patlamış. O kan da etrafa yayılmış böyle. Sonra bir baktım ki üzerimde 3-5 tane o sülüklerden var. Bu tarzda ormanların olduğu, işte yağmur ormanların olduğu bölgelerde çok dikkatli olmak gerekiyor. Kesinlikle zaten böyle şeylerle gidilmemesi gerekiyor da yani tehlikeli bir durum yok ama tiksinç bir durum ve çok sinir edici bir şey. Yani ölmüyorlar da, vuruyorsunuz ölmüyorlar. Ve öyle bir şeyler ki yani şunlardan falan geçebiliyorlar, yani şu boşluklardan falan geçebiliyorlar böyle. O yüzden onlara özel çorapları var. O çoraplardan giymeniz gerekiyor. Yoksa mahvediyor. O yüzden böyle gelirken sağ solu kapatmak gerekiyor. Hatta dün bir arkadaşla muhabbet ettim, ya diyor ki herif abi diyor, yani hani ormana gittik. Benim gideceğim yerlere işte. Sonra bir döndük, bir baktım diyor ya, o kadar her yerime gelmiş diyor. Yani altı kalçamdan arkadaşlarım böyle diyor, sülükleri falan çekiyordu diyor. Yani o kadar arsızlar. Yeter ki vücudunuza bir yerden yapışsınlar. Her türlü yollarını buluyorlar. Burada tek karşılaşmak istemeyeceğim hayvan onlar olur. Şu evin güzelliğine bakın. Etrafı çiçeklerle donatılmış. Harika bir. So beautiful house. It's really good. Burada akvaryumlar da var. Can I see? Hello, how are you? Thank you. Can I make video here? Yeah. Just I saw your garden and really I like it. Yeah. My name is Melih. Hey, Millie, where are you from? I am from Turkey.
Türkiye. Thụy Sĩ. Tuchi. You say in Vietnamese Tuchi. Thụy Sĩ. Tôi là chủ một cái dự án nguyên cái vùng đất mà anh đang quay này. Dinin tamamını kapsayan bir projenin sahibiyim. Oo. Toplam alanı yaklaşık 100.000 metrekare. Peki nasıl bir projeniz var? Projeden biraz daha bahsedebilir misiniz? Botanik üzerine mi? Vậy bạn có loại dự án nào? Tôi không làm về Botanik üzerine. Eskilerin söylediği bir söz vardır. Bir selam bin kapı açar derler. Böyle yoldan geçerken siz de zaten gördüğünüz gibi bir selam, hello, how are you ve insanlar evlerinin kapısını açtı ve dedi ki ben burada tabiatla iç içeyim. Belli naif bir insan ve bir proje yapmış. Şimdi o projeyi geldi bana anlatacak. Bakın nasıl bir proje yapacak. Ben de yani sizinle beraber şahit olacağım. Ve kapsamlı bir çalışma. Google Translate üzerinden konuşuyoruz bu şekilde. đây là cái dự án Kapsamlı bir proje varmış burada ve bu beyefendi yani yatırım da alarak burayı bir turizm merkezi haline getirmek istediğini söyledi. Yani 5-10 yıl sonra buraların yani merkezi, turizm merkezi olacağını söyledi. Hem konutlar var, hem iş alanları var, etrafta botanik planlaması, düzenlemesi. Yani kalem kalem her şey yazılmış, disiplinli, sistemli bir şekilde çalışıyor. Yani projenin görsellerini göstermek istiyorum dedi. Bakın dostlar, kapsamlı bir projeymiş ya. Yani denizde olan uzaklığı, merkezi. Beyefendi tahminim mühendis. Peki bu projenin bitmesi kaç yıl alacak? có thể là 10 năm, 15 năm. 10 yılda olabilir. O 10-15 yıllık bir projeden bahsediyoruz. Umarım 10-15 yıl sonra burayı tekrar ziyaret edebilirim ve burada sizinle tekrar konuşup bu projeyi değerlendirebilirim. Heyecan verici bir an olur. Botanik mühendisiymiş beyefendi. Bu bir limited şirketi. Adı Ekoturizm Limited şirketi. Ekoturizmmiş. Şöyle güzel bir yerde ben ayrılacağım. Şimdi ileride güzel pirinç tarlaları varmış. Akışta olmak tam olarak bu. İnanın böyle orada mesela hostele gittim, tabii yol yorgunluğu falan da vardı. Dışarı böyle çıkasım yoktu. Çekim konusunda da tereddütlerim vardı. Dedim ki yani insanların vaktini çalmayayım, bir şey veriyorsam önden bir hazırlık yapayım. Yani o düşünceler arasında gidip gelirken dedim ki ya Melih bir çık, insanların arasına bir karış. Zaten her zaman söylüyorum, bu videolar tetikliyor bazı şeyleri. Video çekeceğim diye gidip araştırmalar yapıyorum, insanlara soru soruyorum. Derken birbirini tetikliyor ve kapılar açılıyor. Burada da aynı ona benzer bir şey oldu şimdi. İki taraflı pirinç tarlası varmış. Çok sakin, sessiz bir yerler. Yani düşünsene de demin dediğim gibi beyefendi 10-15 yıl sonra buralara geldiğim zaman belki bu insanları tekrar göreceğim. Ve diyeceğim ki ya işte şöyle bir proje yapmıştınız. Yani umarım bulabilirim. Tabii ki zaman alabilir ama nasıl güzelleşti ortam. Şuraya gidip şu yakından çekeyim. Çok huzurlu bir ortam ya. Var ya işte ışık her şey bakın. Bundan 1-2 saat önce böyle bulutların arkasındaydı. Güneş kendini göstermemişti. Işıkla beraber etrafı hemen böyle farklı renklere boyadı. Burada Hristiyanlar da çok fazla. Budistler de çok fazla. Bu coğrafyada bilmiyorum Müslüman köyleri falan var mı ama genellikle Hristiyanlar buraya yerleşmişler. Ve Vietnam'da şöyle de bir durum var. Bunu başka yerlerde de gözlemleme fırsatı buldum. İnsanlar sevdikleri vefat ettikleri zaman bedenlerini evlerin arkasına koyuyorlar, gömüyorlar ki kötü ruhlardan kendilerini korusunlar diye. Yine onlara saygı olarak bunu yapıyorlar. O yüzden bazı evlerin arkasında böyle mezarlıklar görüyorum. Burada da yine bir mezarlık var. Bunları böyle saklamak için mi yapmışlar acaba? Hani görünmesin diye motor. Burada motorları gördüm. Tabii ki patikayı takip ediyorum. Bir yerlerden çıkar diye. Acaba diyorum birileri belki balık falan tutuyordur. Aralarına karışırım. Vallahi çok güzel yerler ya. O dağlardan, şehirlerden buralara geldim. Gelmeden önce biraz araştırma da yaptım. Tabii ki bu coğrafyada farklı farklı hayvanlar yaşıyor. Burada yılanlar yaşıyor. Aynı şekilde maymunlar var. Tam aslında tabiatın, ormanın içerisindeyiz. Bir de arka taraftaki bilmiyorum dağları görebiliyor musunuz? Şurada sıra sıra dağlar var. Ve işte buraya biraz da değerli kalan şey burada oluşan mağaralar. Yani dünyanın en büyük mağaraları bu bölgede. Ve dünyanın her yerinden yine insanlar bu mağaraları görmek için geliyor. Son Dong mağarasını soruşturdum filan. Tabii ki bütün belgesel yapımcılar geliyor. Hatta son zamanlarda yani dünyanın en fazla işte kazanan YouTuber'ları filan geldiler burada. O parayı verdiler. Ve video çektiler. Bu turu düzenleyen sadece bir firma varmış. Ben yazdım bu arada. Onlara da yazdım. Öyle kaldı yani. Dedim ki belki bir işbirliği yapılabilir. Ama onların yani işbirliği yapmaya ihtiyaçları bile yok. Abi müthiş bir atmosfer var burada ya. Hayatımda da böyle bazı yerlere gittiğim zaman orası benim
Yani mukayese yapmam gerekirse çoğu gördüğüm turistik yerlerden daha güzel, daha hoş. Yani burası da öyle şu anda. Yani ama ne oldu orada ya? Ya Fongna'ya bir giriş videosu oldu. The Adventure Capital of Country. Ülkenin en maceralı yeri. Asıl macera yarın başlıyor. O yüzden takipte kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.